kings. Fire and blood. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. 7. bölüm fragman incelemesi için karşınızdayım bugün. Öncelikle fragman çok hoşuma gitti. Hatta şimdiye kadar en beğendiğim fragman oldu. O yüzden dizinin kötü gidişatına rağmen bu bölüme dair beklentilerim oldukça yüksek. Özellikle Daemon ve Aemond'un net şekilde öne çıkacağı bir bölüm bekliyorum. Vermithor sonunda geliyor. Fragman videosu olduğu için gelecek bölüme dair fazlasıyla spoiler içerebilir. Uyarım baştan yapayım. Ona göre devam edip etmeyeceğinize karar verirsiniz. Bu arada Helaena videosunu yarın yayınlayacağım. Çok güzel detaylar var. Onu kesinlikle kaçırmayın. Açılış sahnemizde muhtemelen Rhaenyra ve Adam'ı göreceğiz. Rhaenyra bir anlık sinirle Cyrex'e binip gitmişti bölümün sonunda. Burada da Adam'ın niyetini algılamaya çalışıyor. Kimsin sen diyor. Adam muhtemelen aynı tarafta olduğunu, hatta belki de Corlys ile olan bağını söyleyecek. Burada da siyahların tarafına katılacak. Bu açık zaten. Bu bağ alenen ortaya çıkarsa, yani Corlys ve Adam arasındaki bağ açık bir şekilde ortaya çıkarsa Corlys buna karşı bir tepki vermesi gerekecek. Bir reaksiyon gösterecek yani. Rhaenys de ölmüşken, Rhaenys aslında bu konuda çok net davranmıştı. Bu çocukların suçu yok diyerek, yani bu net şekilde bunu çözüme kavuşturmuştu. Yani bu konu biraz Corlys'i cesaretlendirebilir açıkçası. Sonuç olarak bu kısım bizi Aelin ve Adam'ın Corlys tarafından tanınıp bu iki piçin meşru şekilde Valyrian olmasına, yani Valyrian soyadı almasına giden yolu açabilir. Corlys zaten kendisine meşru bir varis aradığını ve soya aşırı önem verdiğini biz Corlys'in biliyoruz. Ayrıca sahnenin birinde de Aelin'in elinde bir tane not duruyor. Böyle birine veriyormuş gibi. Yani bununla alakalı bir yazı da olabilir. Adam'a veriyor olabilir. Artık resmen Valyrian'uz gibisinden bir şey olabilir. Bunları tabii ki bölüm içerisinde göreceğiz. Dün yayınlanan kan videosu videomda detaylı olarak anlattım aslında ama birkaç cümle de burada eklemiş olayım. Kitaplarda Adam gümüş saçlı ve mor gözlü, yani Valyria fenotipi baskın bir tane karakterdi. Karşımıza bu şekilde çıkmıştı ama burada Adam'a baskın bir Valyria fenotipi vermeden ejderhaya bindirdiler. Yani bunun lore'da bazı şeyleri sarsması muhtemel ki öyle de olacak aslında, yani gidişat o yönde biraz. Bu arada kitapta benim ilk okuduğumda aklıma gelen düşünce şuydu bu konuda. Adam ve Aelin aynı anneden, bunu biliyoruz biz, yani ikisi kardeş ama babalar konusunda hep bir soru işareti var. O yüzden Adam bana hep Laenor'un çocuğu gibi geldi. Aelin ise Corlys'in çocuğu gibi geldi. Karakter benzerlikleri de uyuyor aslında. Adam biraz daha Laenor'a benziyor. Aelin ise Corlys'in yaşı küçültülmüş hali gibi, yani birebir kopyası gibi ama burada anneleriyle alakalı bir bilgi bize verecekler mi dizinin içerisinde, bunu göreceğiz yani izleyip. Aemond ile devam edelim. Alicent iyice depresyona giriyor. Göle doğru yürüyor. Gölün içine giriyor. Zaten birkaç küvet sahnesini görmüştük, tamamen suyun içine battı. Onların devamı gibi bir sahne burası da. Hiçbir işe yaramıyorum, ne yapsam boş falan, öyle bir moda girmiş. Yani tamamen böyle depresif olarak takılıyor. Konseydeki naiplik mevzusunda, o tartışmalarda Cole ve Larys'ten aynı anda satış yediğinde biz Alicent'ın mezarını kazmıştık. Geçen bölüm Aemond bu mezarın üzerine toprağı atmıştı. Bu bölümde de komple üzerine örtecek. Alicent'ın bu halini şöyle bir köşeye, aklınızın bir köşesine dursun, bu konuya bağlayacağım birazdan. Biz sezon öncesi setten sızan görüntülerde Aemond'un kale kapısının önünde olduğunu ve iki kişiyi önünde diz çöktürdüğünü görmüştük. İşte bu kişilerin bir önceki bölümde Helaena ve Alicent'ı koruyamayan kral muhafızları olma ihtimali çok yüksek. Üzerlerinde sivil kıyafet vardı. Deneme çekim falan olabilir. Sızan kısım, yani onunla alakalı bir şey olabilir ya da üniformalarını falan çıkarmış olabilir. Üst taraftan da kalenin üzerinden aslında bu konuyu Larys izliyor doğrudan. Aemond burada bu iki kişiyi eğer idam edecekse, geçen bölümü hatırlayın. Devam edelim oradan. Alicent kral muhafızlarına saldırmayın emir vermişti. Yani kral muhafızına saldırmamasını Alicent sağlamıştı. Kan akıtmayın, kılıçlarınızı çıkarmayın demişti. Yani Alicent burada ben emrettim, sen nasıl böyle bir şey yaparsın, nasıl idam edersin bunları diyebilir ve Aemond ile iyice birbirlerine girebilirler. Şimdi burada Alicent'ın göl sahnesine bağlayalım. Yani Alicent'ın bu kadar böyle depresif hale gelmesinin sebebi bu olay olabilir. Ayrıca Aemond ata binip hızlıca kaleden çıkıyordu. Daha sonrasında Vhagar ile bulutların arasından çıktığı bir sahne var. Bir yere saldıracak gibi görünüyor. Kale olabilir, köy olabilir, küçük bir ordu falan olabilir, bir topluluk olabilir. Hani bu kısımları göreceğiz. Fakat Alicent'la kavga etmesinin sebebi açıkçası bu da olabilir. Ama bu konuda şu önemli bence. Helaena'nın bununla bir bağlantısı var mı? Geçen videoların birinde de bundan söylemiştim. Aemond'un Helaena'nın o görü yeteneğini fark edip bunu kullanma ihtimali çok yüksek. Çünkü taht odasındaki sahne çok açıktı bence Aemond açısından. Ama burada detayına girmeyeceğim bu konunun. Bu konuyu Helaena videosuna ve bölüm incelemesine bırakıyorum. Orada daha detaylı olarak konuşuruz. Gelelim Daemon'a. Hala rüya görmeye devam ediyor. Bence bu bölüm son olacak bu arada. Rüya işini çözecek ve geçmişine, pişmanlıklarına dair komple bir çizgi çekecek. En başından beri aslında bu rüya meselelerini 7. bölüm gibi
gibi biteceğini düşünmüştüm ben. Oscar Tully hanesinin başına geçmişti geçen bölümde ve bir orduyla beraber Harrenhal'a doğru gelirken görüyoruz onu. Daha sonrasında kalenin içerisinde Daemon ile konuşuyor. Ortalığı çok karıştırdın diyor. Daemon ise sen kimden yanasın diyor. Daha sonrasında o büvet ağacının oradaki sahnede Daemon elini Oscar Tully'nin omzuna atmış. Yani böyle gayet samimi bir şekilde duruyorlar. O şekilde ilerliyorlar. Yani nehir topraklarının başındaki Lord'un kraliçeye yemin ettiğini biz varsayabiliriz. Ama büvet ağacının oradaki tartışmalar devam ediyordu hala. Malister hanesinin başındaki kadın özellikle acayip sinirli görünüyor ve biz önceki fragmanlara Daemon'un birini idam ettiğini görmüştük yine büvet ağacının önünde. Yani bu kişinin bu bölümde William Blackfoot olma ihtimali çok yüksek. Daemon tüm suçları onun üzerine yıkıp diğer hanelerin desteğini alabilir. Piper'lar var, Malister'lar var, Daryl'ler var, Mutton'lar var. Strong'lar zaten boyun eğmişti. Bracken'lar ve Blackfoot'lar da olacaktır. Tully'leri de sayarsak baştaki. Yani Daemon burada 8 hanenin desteğini almış oluyor. Daha sonrasında onu topladığı ordunun başında aynı yerde görüyoruz. Artık bu bölüm itibariyle rüyaları tamamen görüp rüya içine bir çizgi çekip harekete geçeceğini varsayabiliriz bence Daemon'ın. Dragonstone'dan devam edelim. Kralın şehrinde ilanlar falan görüyoruz. Elinde aracılığıyla yapılıyor olabilir bu. Burada muhtemelen herkes haber salıyorlar. Ejderha binmeye çalışacak olan varsa atlasın gelsin diye. Adam gibi güncel haliyle Valerian kanı taşıdığı bilinmeyen birinin ejderhaya binmesi aslında herkes binebilir demektir. Yani dizinin bakış açısından söylüyorum bunu. O yüzden herkesi çağırma ihtimalleri var. Biz diğer sahnede zaten kayıklara binen insanlar görüyoruz. Dragonstone'a gelecekler ve Dragonstone'daki kalenin kapısından giren bir sürü ejderha var. Daha sonrasında bunların hepsi ejderhaya binmeye çalışıyor. Orada Mysaria ve Rhaenyra'nın izlediğini görüyoruz biz. Bu olay yine Mysaria ve Rhaenyra ikilisi üzerinden oluyor. Daha sonrasında Jace Targaryen hanesi ejderha kanıdır diyor ve sonunda da Vermithor'u görüyoruz. Artık Vermithor bu bölümde kesin bir şekilde geliyor yani bu açık. Bu arada geçen hafta Vermithor'un tüm hayatını kapsayan geniş detaylı olarak bir video çekmiştim. Pazartesi günü akşamı yayında olacak o da bölüm sonrasında. Ayrıca biz Silverwing'i de göreceğiz gibi duruyor burada. Yani Vermithor varsa Silverwing de vardır. Belki Silverwing olmayabilir. Onu gelecek bölümde de olabilir. Bu kısmı göreceğiz ama olma ihtimali çok yüksek onun da. Ve bunlara binen biri çıkana kadar bu süreç devam edecek. Diğer bir önemli mesele ise Triarchy mevzusu. Tywin Lannister'ı görüyoruz. Çamur içerisinde kalmış. Zaten bir süredir konseyde falan yoktu. Yani o arkadaki üçlü askerlerini falan da görüyoruz. Bu arada Otto'nun da burada olma ihtimali çok yüksek bence. Ben öyle düşünüyorum. Zaten ortadan kayıptı kendisi. Geçen bölüm Aemond ambargoyu kırmak için Triarchy birliklerini kullanabiliriz. Yani bu filoyu kullanmayı önermişti ve bunun için burada masaya oturacaklar. Nasıl bir anlaşma çıkacak? Bunu hep birlikte bölüm içerisinde göreceğiz. Eğer anlaşmaları durumunda Triarchy birlikleri Valerian ordusu için çok ciddi bir tehdit. Ayrıca Laenor'la alakalı bir haber de alabiliriz buradan. Onun ölümüne dair bir ipucu çıkabilir. Diğer taraftan Hightower ordusunda ilerlerken görüyoruz. Bu kısımlara çok ekran süresi ayıracaklarını ben düşünmüyorum. Fakat bir ihtimal Tesserion ve Darien'ı görebilir miyiz diye düşünmüyor değilim aslında. Yani Darien'ı yakından görme şansımız yok. Daha oyuncusu bile belli değil ama böyle uzaktan üzerinde sadece bir binicinin gözüktüğü Tesserion'ı görebilme ihtimalimiz bence küçük de olsa var. Hightower ordusu nehir topraklarına doğru hareket edecek. Beastbury'ler üzerinden küçük çatışma muhabbetleri falan dönmüştü. Bu kısımlar nasıl ilerleyecek göreceğiz. Fakat Hightower'ların nehir topraklarına varmak için en az daha böyle bir aylık falan yolları var. Bu da siyahlar adına yeni bir tane cephe açılması demek oluyor aslında. Batıdan Lannister'lar geliyor. Doğudan Cole geliyor ve güneyden Hightower'lar geliyor. Tabi bu kısımlar gelecek sezonda görürüz bunları. Bu sezonda görme ihtimalimiz yok. Son maddem ise Rhaena ve Ship Stealer ile alakalı. Pentheus gemisi kalkmak üzere. Rhaena ise Ship Stealer'ın varlığını öğrendi. Yani burada bir seçim yapması gerekecek. Ejderha tutkusunun peşinden mi gidecek yoksa Pentheus'a gidip çocuk bakıcılığı mı yapacak? Buna karar vermesi gerekiyor. Eğer ki burada kalmayı seçerse çocukları tek başına göndermek güvenli olacak mı? Yani sorumluluklar açısından bir karar vermek, bir risk almak zorunda burada Rhaena. Çünkü yarın bir gün çocukların başına bir iş gelirse Rhaenyra yapman gereken tek bir tane iş var diyebilir. Bu kısımları da izleyip göreceğiz tabii ki. Rhaena ve Ship Stealer olayıyla alakalı ayrı bir video çekmek istiyorum aslında. Ejderhanın vadide olmasıyla alakalı çünkü yazarın böyle biraz agresif hatta belli oranlarda gereksiz bir çıkış yaptığını düşünüyorum bu konuda. Ama onu da muhtemelen bölüm sonrasına bırakacağım. Trailer videosu bu kadardı arkadaşlar. Maddelerim bitmiş. Hala abone olmayan varsa abone olmayı, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yarınki Helena videosunu unutmayın lütfen. O videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.